Dünyanın en uzun tren yolculuğuna başlarken yanıma aldığım eşyalar bunlardı ve tabii ki ben. 41 tane tren değiştirerek toplamda 22.000 kilometre yol kat ettim ve ortaya çıkan rota buydu. Kabin aslında 4 kişilik ama benden başka kimse olmadığı için tek başıma gidiyorum. Konforlu bir kabin, klima da var. İster soğuk ister sıcak. Bu arada yolculuk 12 saat sürüyor. Sofya'dan Belgrad'a gidiyorum. 2 tren değiştireceğim, bu ilki. Sırbistan'a girdik. Şimdi Belgrad'a doğru devam ediyoruz. Üçüncü ve son trendeyim. Yol 1,5 saat sürecek. Novi Sad'dan Budapeşte'ye bu trenle gideceğim. Yol yaklaşık 7 saat sürecek. Macaristan'dan Viyana'ya geçiyorum. Ben bu aynayı çok sevdim bu arada. Tren garına gidiyorum. Viyana'dan Bratislava'ya gidiyorum. Yol 1 saat sürüyor. Bratislava'dan Prag'a gideceğim treni bekliyorum. Prag'dan Krakow'a gideceğim. Yol yaklaşık 10 saat sürüyor. Krakow'dan Varşova'ya bu trenle gidiyorum. Yol 2,5 saat sürüyor. Ben Vilnius'a bu çift katlı trenle gidiyorum. Yol 4 saat sürecek. Önce Vilnius'tan Daugavpils'e gideceğim. Oradan da direkt Riga'ya geçeceğim.
Tartu'dan Tallinn'e geçiyorum. Tallinn'den Petersburg'a bu trenle gidiyorum. Yol 8 saat sürecek. Petersburg'dan Kazan'a gidiyorum. Yaklaşık 22 saat trenle olacağım. Akşam yemeği için trenin restoran bölümüne geldim. Rusya'ya girdikten sonra eğlenceli tren yolculukları da başlamış oldu. Trenlerde sıcak su var ve ücretsiz. Ortalama 2-3 saatte bir tren duruyor. Ya yolcu iniyor ya da yenileri geliyor. Burası trenin 3. sınıf vagonu ve açık yataklı vagon olarak geçiyor. Bir vagonda yaklaşık 60 kişi var. Rusya'daki yapacağım birçok tren yolculuğum muhtemelen böyle olacak. Kazan'dan Omsk'a gideceğim tren geliyor ve yol 26 saat sürecek. Все нормально. Все хорошо. Very good. Very good. Мы едем в Омск. Все отлично. Russia, Omsk, boys. Let's go. O da arkadaşlarımı gördünüz. Повезло нам. Şimdi Omsk'tan Novosibirsk'e gideceğim. Tren mola verdi. Herkes yiyecek içecek bir şeyler alıyor. Tren garındaki bekleme salonundayım. Novosibirsk'ten Krasnoyarsk'a bu trenle gideceğim. Trenin restoran kısmı bayağı afilli. Şimdi kahvaltılı bir şeyler söyleyeceğim. Krasnoyarsk'tan Irkutsk'a bu trenle gidiyorum. 17 saat sürecek. Irkutsk'tan Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a gidiyorum. Yol 27 saat. 2. sınıf vagonda gidiyorum. Buralar kışında ayrı bir güzel. Kışında gelmeyi isterim. Gördüğüm en eğlenceli tren restoranı burasıydı. Ulan Batur'dan Zaminov'da gidiyorum. Yol 14 saat sürecek. Odunla ısıtılıyor su. Zaminov'dan Çin'in Erlihan şehrine gidiyorum. Tren bekliyorum. Yemek yiyecek pek yer yok. Bundan aldım. Üzerine sıcak su döküyorsunuz. Burada da sıcak su istasyonları var. 5 dakikaya yemek oluyor. Pekin'e direkt giden trenler tamamen doluydu. Mecburen aktarma yaparak gitmeye çalışacağım.
Üçüncü sınıf vagonda gidiyorum ve maalesef kabinlerdeki ranzalar 3 katlı. Benim yatak en üst kattaki. Tüm biletler tükenmişti. Mecburen ayakta gideceğim. Zor bir yolculuk olacak. ...9 saatlik yolu böyle yere oturarak alacağım. Pekin'den Şangay'a bu hızlı trenle gidiyorum. 1300 kilometrelik yol sadece 4,5 saat. Çin'in Şangay kentindeyim. Şimdi dünyanın en hızlı treniyle yolculuk yapacağım. Saatte 430 kilometreye çıkacağız. Bir hafta önce 350 kilometre hız yapan trene binmiştim. Bu şimdi 430'a çıkacak. Burada tren raylara değmiyor. Manyetik bir sistemle tren havada gidiyor. Şu an 290. Treni kullananların sanırım yarısı öylesine kullanıyor, aynı benim gibi. Bu tren normalde havalimanına gidiyor. 340. Kilometre oldu. Test sürüşlerinde bu treni geçen Japon trenleri var ama gündelik kullanımda bu dünyanın en hızlı treni. Şu an 400 oldu. 410, vay anasını, acayip hızlı gidiyor. Çok da eğlenceli. 420, 430, 431'e çıktı. 430'da sınırlı bu. Normalde yol var, gider yani. Tren, virajlar da aynı uçak gibi yan yatıyor. Yani düz gitmiyor. Normal raylardaki gibi düz gitmiyor. Sanırım 45 kilometrelik yolu 8 dakikada aldık. Ve adamlar bu tren hattını 2004 yılında açmışlar. Hala gündelik kullanımda dünyanın en hızlı treni. Jiajia'dan önce Guiyang'a, oradan da Chengdu'ya geçeceğim. Xi'an şehrine bu hızlı trenle gideceğim.
Benim yatak burası. Trende genelde bu tip hazır yemekler yeniliyor. Tabii aşırı sağlıksız. Ama yani en kolay çözüm bu. Çin'in Urumqi şehrinden Kazakistan'ın Almatı şehrine gidiyorum. Yeni çarşaflar. 33 saat buradayım. Körpüsümüz ayellerдің төртінің баласынан артық күдер кірпігін. Ал әйелдер, айтыңдаршы еркексіз ерлегідей өтеді ме бұл күнің? Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e bu trenle gidiyorum. Taşkent'ten Semerkant'a geçiyorum. Özbekistan'ın Taşkent şehrindeyim. Bu izlediğiniz tren yolculuğuma 5 ay 8 gün önce İstanbul Halkalı Tren Garı'ndan başladım. 41 tane tren değiştirerek Özbekistan'ın Taşkent şehrine kadar geldim. İstanbul'dan Bulgaristan'a, oradan Avrupa'nın kuzeyine, Estonya'ya kadar çıktım. Oradan Sankt Petersburg'dan Rusya'ya girdim. Moğolistan'a geçtim. Oradan Çin'e, daha sonra Kazakistan'a dönüp Özbekistan'a kadar geldim. Amacım buradan Türkmenistan'a gidip Türkmenistan'dan da İran'a geçip Türkiye'ye yine trenle dönmekti. Çünkü bu doğu tarafından Türkiye'ye trenle girmenin tek yolu İran üzerinden geçiyor. Özbekistan'dan İran'a tren yoluyla gidebileceğim başka hiçbir alternatif yok. Mecburen Türkmenistan üzerinden gitmem gerekiyordu. Ama Türkmenistan vizesini alamadık. Çin vizesi için Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı devreye girip benim için nota yazmıştım. Öyle almıştım. Rusya vizesini almıştım. Schengen vizesini almıştım. Türkmenistan vizesine 2 hafta önce başvurdum. Tam 13 gün burada vizeyi bekledim, vize sonucunu, ama biz vize vermiyoruz buradan dedi. Red cevabını verdi. Hatta biz buradan üstüne basarak Türklere vize vermiyoruz dedi. Ben yine şansımı deneyeyim dedim. 2 gün daha, 3 gün daha burada bekledim. Taşkent'teki Türk konsolosluğu devreye girdi. Türkmenistan konsolosluğunu aradı birkaç kere, konuştu niye ret aldı etti diye. Adamlar artık hiç ilgilenmemeye başladı. Hatta artık son telefonlara cevap bile vermeyip meşgule alıyorlardı. Ben de daha fazla zorlamanın gereği yok dedim. Buradan aslında tekrar Kazakistan'a, oradan Rusya'ya, oradan Azerbaycan'a yine trenle geçiş imkanı var ama Azerbaycan'dan Türkiye'ye yolcu treni yok. Yani Türkiye'ye yine trenle giremeyeceğim için işin artık pek bir esprisi kalmamıştı benim açımdan. Buraya kadar 41 tren değiştirerek 22.000 kilometre tren yolculuğu yaptım.
Daha önce bilinen en uzun dünyadaki tren yolculuğu Portekiz'den Vietnam'a 17.000 kilometrelik yoldu. Ben bunu 22.000 kilometreye çıkarttım. Bundan daha uzun yapan olduğunu görmedim. Çok araştırdım. Şimdi artık İstanbul uçağımı bekliyorum. Gönül Türkiye'ye de trenle girmeyi isterdi ama bir Türk olarak Türkmenistan vizesini alamadık. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı böyleymiş. Sağlık olsun diyoruz.